W124 restorasyonumuzun bugünkü bölümünde torpido ve orta konsol sökülmüşken taban halısını çıkarmak için pek bir zahmet kalmadığından taban sacına ulaşıp hem bir kontrol hem de ıslanan yerler varsa kurutmak adına burada yaptığı birkaç işlemlerden bahsedeceğim. Bu videoyu izleyerek W124 aracıma yapmış olduğum taban halısı temizliği, ön arka ayak aydınlatma sistemi, miladı dolmuş alarm sistemlerinin sökümü, konsol ışıklarının yenilenmesi, taban sacında yaptığımız izolasyon ve pas koruma işlemleriyle birlikte daha burada bahsedemediğim birçok konuda bilgi sahibi olacaksınız. İşlemlere başlamadan önce bir önceki torpido sökümü ve kalorifer peteği değişim videoma gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkürlerimi sunarak devam etmek istiyorum. Tüm platformlardan gelen 5000'den fazla yoruma elimden geldiğince cevap vermeye çalışsam da ben 2000 civarında yazdığım cevap mesajlarından sonra pes ederek bu konuda anlayış göstermenizi istirham ediyorum. Birazdan izleyeceğiniz sahneler az önce bahsettiğim torpido söküm videosunun kısmen devamı olduğundan video başlangıcında torpidoyu sökük görürseniz bununla ilgili detayları bir önceki videomda uzun uzun anlatmıştık. Bunları hemen hemen her videoda neden söylüyorum? Çünkü ilerleyen zamanlarda konu bazlı içerik çektiğimizden seriyi takip etmeyen bir izleyici konunun ortasından bu videoyu açtığında işlemlerin kısmen ilerlediğini veya bazı yerlerin atlanıldığını görürse kafa karıştırmasın diye bu ufak bilgiyi de geçelim. İşlemlerimize ilk olarak araçtaki bazı fazlalıklardan kurtularak başlayalım. Araçta çok eski bir versiyona sahip olan 2000'li yıllarda sık karşılaştığımız ve hala çalışır durumda olan silikon marka alarm sistemini görmekteyiz. Ancak bu ürünler universal olduğundan birden fazla araca uyumlu olabilmesi için çok fazla kablo bağlantısı ve soket barındırmakta. Ben ilerleyen aşamalarda daha orijinal bir çözümle merkezi kilit sistemini uzaktan kontrol edeceğim için bunlardan kurtulmanın doğru bir karar olduğunu düşündüm. Bu noktada beni sevindiren tek şey hiçbir kablonun kesilmemiş ve temiz bir şekilde bağlantılarının yapılmış oluşuydu. Kapı switch bağlantıları ile araç tesisatındaki bağlantıları ayırıp kaput altında bulunan ve artık çalışmayan sirenin de sökümünü gerçekleştirdim. Çıkan parçalara baktığımızda standart bir alarm sisteminin elemanlarını görebilmektesiniz. Yine sağ taraftaki alt pakalite baktığımda burada da Ulrich alarm sisteminin etiketiyle karşılaştım. Bu marka yaptığım araştırmalara göre araca özel alarm sistemleri üretip montajı da bayide gerçekleştirilen ürünlerden oluşuyor. Bu sistemin montajı az önce söktüğüm alarm sistemine göre nispeten daha profesyonel yapılmış olup artık bu da miladını doldurduğundan komple söküp atmak gerekiyor. Söküm işlemi özel bir beceri gerektirmediğinden direkt sökülmüş hallerini sizlere paylaşmak sanırım daha uygun olacaktır. İşlemlerimiz uzun süreceğinden bir dizi boyama ve yıkama sürecini sizlere bu aşamada göstereceğim. Sol ayak bakaletindeki eskimeyi fark edince bunu da sökerek temizliğe başlıyorum. Temizlik sürecini anlatarak vakit kaybetmek yerine kirden arındırılmış parçaya ufaktan bir bakalım. Ben boyamasını yaparken hala boya markasıyla alakalı çok soru geldiğinden tekrardan belirteyim ve sonuçlara bakarak kararı kendiniz verin. Daha önceden özellikle mat boyalarda Kluger, Motip ve MXS marka boyaları tercih ettiğimi belirtmiştim. Herhangi bir işbirliği olmadığını belirterek burada Kluger marka boya ile yaptığımı, fiyatı biraz pahalı olsa da Motip marka boyanın da aynı sonucu verdiğini söylemek isterim. MXS marka ise bunların yanında biraz soluk kalsa da tercih listemde 3. sırada yer almaktadır. Sonuca da bakacak olursak değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum. Hatırlarsanız torpido söküm videosunda taban halısıyla yan halıların sökümünü klima kazanını çıkartabilmek için önceki videoda gerçekleştirmiştik. Malum havalar soğuk. Ben içeride işlemlerime devam ederken halıları bu noktada yıkayıp kurumasını beklemek doğru bir tercih olacaktır. Bu zamana kadar halıya nüfuz eden mikroplardan kurtulmak için ben klasik yöntemleri kullanacağım. Bunun için biraz Arap sabunu, biraz da çamaşır sodasını bir kapta sıcak su ile karıştırdım. Daha sonra bunu bir pompa içerisine gördüğünüz gibi doldurarak daha önceden ıslattığım halıların üzerine püskürtmeye başladım. Bu işlemlerden sonra bir süre bekleyip tekrardan çamaşır sodasını halıların üzerine ufaktan serpiştiriyorum. Zaten bir acelem yok. Bu şekilde 15-20 dakika bekledikten sonra aslında fırçalama işlemi yapacaktım. Ama baktım ki halıların hav yönü bozulacak. Ben de zarar vermemek adına basınçlı su ile temizlemeye karar verdim. Suyu çok yakın tutmadan gördüğünüz şekilde temizleme işlemini gerçekleştirdim. Halıların suyu güzelce süzüldükten sonra bu işin en güzel kurutma yöntemi gördüğünüz şekilde keyif sürerken oldu. Tekrardan araca dönecek olursak koltukların söküm işlemleriyle devam edelim. Koltuk raylarının ön kısmında takılı bu trimleri sökerek alttaki civatalara ulaşabiliriz. Bu iki civatayı hızlı bir şekilde söküp koltuk raylarının arka tarafına geçtiğimizde ise bu gördüğünüz iki civatanın da sökümünü yapmamız gerekiyor. Son bağlantı parçalarımızdan birisi olan bu noktadaki civatayı sökerek koltuğun tüm mekanik bağlantılarını ayırmış oluyoruz.
Son olarak eğer aracınızda airbag varsa yine koltuk altında bulunan bu ağırlık sensörünün de soketini ayırmanız gerekmektedir. Sıra koltuğun çıkartılmasına geldiğine göre kapı eşiği çizilmesin diye bir bez yerleştirerek gördüğünüz şekilde sağa sola dikkat ederek koltuğu dışarı alıyorum. Aynı işlemler sağ koltuk içinde geçerli olduğundan buraları direkt geçerek bu koltuğun da dışarı alınmasını gerçekleştirdim. Zemin halısının durumuna baktığımızda ufak tefek çöplerin haricinde ciddi bir kirlenme olmadığını, bu zamana kadar temiz bakıldığını söylemek mümkün. Hedefimiz halıyı sökmek olduğundan arka koltuğun da yerinden çıkartılması gerekmektedir. Koltuğu şasiye sabitleyen metal klipslerinden ayırmak için yukarı doğru çektirmemiz gerekiyor. Koltuğu kolay bir şekilde klipslerinden kurtarıp dışarı aldıktan sonra bu gördüğünüz kapı eşiklerinin sökümünü de yapmamız gerekiyor. Malum parçalar eski ve bu araçta da bir kapı eşiği haricinde bu zamana kadar hiç sökülmemiş olduğundan sökerken çok dikkatli olmak gerekiyor. Çıkması bulunan bir parça ancak can sıkıcı bir durum yaşanmaması adına dikkat etmenizi kesinlikle öneririm. Ben bu aşamada parçayı mümkün olduğunca ısıtarak alt tarafta tırnaklarından teker teker kurtararak sökmeye çalıştım. Metal klipsler çok sıkı tuttuğundan bu aşamada biraz ısı ve kuvvet uygulamanın gerekli olduğunu da belirtmek isterim. Nihayet 4 kapının eşik bakaletini zarar vermeden gördüğünüz şekilde sökmeyi başardım. Sökülecek son parçalardan biri de B sütununda bulunan bu gördüğünüz emniyet kemeri bağlantısı ile direk kaplaması oluyor. Kemer bağlantısını hızlıca ayırdıktan sonra direk bakaleti iki parça olduğundan alt taraftaki bölümü ayırmak şimdilik bizim için yeterli diyebilirim. Bahsi geçen işlemleri her iki tarafa da uyguladıktan sonra söküm öncesinde biraz tozlu olan halının ufak bir temizliğini bulunduğu yerde yapmak istedim. Halı üzerindeki yabancı maddeleri temizleyerek işlemlerimizin son aşaması olan bu ayak havalandırma borularını da sökelim. Boruları tutan bir adet vida olduğundan bunların sökümünü göstermeden direkt çıkartılmasını gördüğünüz şekilde yaptım. Tabi bir de halıyı sabitleyen kapı eşiklerinde ve arka koltuğun olduğu noktada bulunan klipsleri bulunuyor. Bunların da sökümünü arada yaptığımı belirterek direkt halının çıkartılmasına bakalım. Taban halısı yeni araçların aksine bu araçta iki parça olduğundan bu aşamada sadece geriye kalan kısmını sökeceğiz. Söküm aşaması gayet kolay olduğundan halıyı her iki taraftan kurtarıp nihayet dışarı almış oldum. Temizlik öncesinde sökülen halıya daha yakından bakacak olursak sanırım durumunu daha iyi göstermiş olurum. Temizlik işleminde diğer halılara uyguladığım yöntemin aynısını yaparak Arap sabunu ve sıcak suyla deterjan karışımını hazırladım. Temizlik kimyasallarını uygulamadan önce kuru olan halıyı biraz ıslatmak gerekiyor. Dışarıda kar yağarken insanların şaşkın bakışları karşısında halı yıkama işlemini mecburen zamanlama bu şekilde denk geldiği için yapmak zorunda kaldım. Ben halıyı yıkarken önceki videomda belirttiğim Nielsen ile yapmış olduğumuz anlaşmanın müjdesini de vereyim. Nasip olursa uçak biletlerim alındı ve Nisan ayı sonunda Polonya'da bulunan fabrikada bir dizi ziyaret ve görüşmelerimiz gerçekleşecek. Bu konuyla alakalı hangi tür içerikler ve projeler çıkacak çok yakında bunların da detaylarını paylaşacağım. Gönül isterdi ki yerli firmalarla da böyle bir çalışmayı imza atabilseydik ama şimdilik onlar uyumaya devam ederken biz de işlemlerimize bakalım. Aslında süreç epey uzun sürdü ama klasik temizleme, köpürtme ve ufaktan fırçalama süreçleri klişe olduğundan bu noktalara atlayarak halının hızlıca kuruması için basit bir halı yıkama makinesiyle suyunu çektirmek istedim. Hava çok soğuk olduğundan eğer bu işlemi yapmazsam halı kokabileceğinden mümkün olduğunca suyunu çektirmeye çalıştım. Makine çok kaliteli olmasa da işimizi yine ıslah yaptı diyerek çıkan kirli suya da bir bakalım. Bu şekilde 3-4 kez suyunu çektirdikten sonra diğer halılardaki kurutma işleminin aynısını yine sobanın başında ateşe harlayarak gerçekleştirdim. Tabi bu süreçte karnımız da acıktığından kuzine de yemeği de ihmal etmedik. Tabandaki işlemlere geçmeden önce kapı eşiklerindeki çok ufak paslanmalar ile tozlanmayı görebilmektesiniz. Taban sacı ile birlikte burada da bir dizi pas koruma ve boyama işlemi yapacağımızdan ötürü öncesinde temizlik yapmamız gerekiyor. Tüm kapı eşik bakaletlerinin altında kalan sacın yüzeyini güzelce temizledim. Bu noktalar kururken biz de halı altında kalan taban sacının durumuna bir bakalım. Yakından baktığımızda torpido videosunda bahsettiğim kalorifer peteğindeki su kaçağının hafif arka tarafa kadar ulaştığı, sol tarafta ise zeminin kuru olduğu görülmektedir. Ayrıca çok ufak paslanmalar haricinde taban sacının tertemiz olmasıyla birlikte herhangi bir çürüyen bölgeye rastlamamamızın sevindirici olduğunu söyleyebilirim. En yoğun paslanmanın ön ayak dayamanın arkasındaki tesisat yuvasında olduğunu sizlere söyleyebilirim. Tabi bu noktaların hepsine videonun ilerleyen aşamalarında ne gibi işlemler yaptık hepsinin de bilgisini vereceğim.
Tabanda daha rahat çalışabilmek adına kablo ve vakum tesisatının geçtiği bu plastik muhafazaları da çıkartmamız gerekiyor. Baş ve son kısımda bulunan klipslerinden kurtarınca rahat bir şekilde sökülen bu parçalar ön ve arka olmak üzere toplam 4 köşede bulunuyor. Şimdilik arkaları söktüğümü belirterek meydana çıkan taban yüzeyinde ufaktan bir temizlik yapmamız gerekiyor. Özellikle yolcu tarafındaki kirlenme su kaçaklarından ötürü daha yoğun olduğundan buraları bol su ve sabunlu süngerle güzelce temizledim. Sol taraf sağ tarafa göre nispeten daha temiz olsa da burada da küçük bir temizlik işlemini uyguluyoruz. Kurumanın uzun sürmemesi adına biraz su kalıntılarını giderebildiğim kadar giderdim. Zaten diğer kısımlarda da işimiz olduğundan buraların kuruması için gerekli zamanı tanıyacağımızı düşünüyorum. Arka zemindeki yapılan temizlik işlemi bitince ön taraf çok kirli olmasa da bütünlük olması açısından burada da aynı işlemleri yapmaya karar verdim. Arka taraftan farklı olarak ön eşiklerde bulunan bu yan halıları da klipslerinden kurtarıp çıkartmamız gerekiyor. Az önce söktüğümüz gibi yine her iki tarafta bulunan bu plastik kablo kanalları da klipslerinden kurtarılarak kolay bir şekilde yerinden çıkarttığımı arada göstereyim. Özellikle sağ tarafta antifrizli su kalıntıları olduğundan ve bunların da kuruması zor olduğu için bir sünger ile bu kalıntıları güzelce temizledim. Ardından deterjanlı su ile tabanda bulunan tozu toprağı gidermeye çalıştım. Tüm yabancı maddeleri gerek süpürerek gerekse hava tutarak zeminden uzaklaştırmaya çalıştığımı da görmektesiniz. Az önce de söylediğim üzere zeminde fabrikasyon yalıtım mevcut. Ancak yer yer çatlamalar ve ciddi oranda sertleşmelerden bahsetmiştim. Bu yalıtımı ilk başta kenarından ayırmaya çalışarak sökmeyi denedim. Lakin sökemeyince içime sinmese de üzerine yalıtım yapıp devam etmeyi bile düşündüm. Düşündüm düşünmesine ama sonrasında ısı tabancasıyla bir ısıtayım bakalım söküm işlemi nasıl olacak diye denemeye karar verdik. Isı tabancası ile iyi ki de deneme yapmışım diyerek gördüğünüz üzere gerçekten kolay bir şekilde tabandaki yalıtım saç üzerinden ayrılabiliyor. Malzeme soğukken çok sert ve gevrek bir yapıya sahip. Asla bu tarz bir durumda spatula veya kesici bir alet kullanarak sökmeye çalışmanızı tavsiye etmem. Böyle bir durumda taban sacı da zarar göreceğinden benim yaptığım ısıtma yöntemiyle gördüğünüz üzere parça parça saç üzerinden kazınabiliyor. Parçalar saç üzerinden alındıkça hiçbir yerde çürümelere rastlamamak sevindirici olsa da yer yer ufak paslanmaları da görmek mümkün. Tabii bu gördüğünüz ve birazdan bazı noktalarda göreceğiniz sarılıklar yalıtım malzemesinin tutkalı olup bizim için endişelenecek bir durumun olmadığını belirteyim. Aslında sadece sağ arkanın yalıtımında ciddi çatlaklıklar vardı. Ancak sol tarafa yakından baktığımızda ise az önce de söylediğim üzere paslı yerleri burada görmek mümkün. Bu tarafa da müdahale edebilmek adına aynı işlemleri uygulayarak arka sol tarafın yalıtım malzemesini saç üzerinden ayırdım. Süreç sonunda gördüğünüz üzere epey çöp malzeme de çıktı. Zeminde epey ufak kırıntılar olduğundan bunları süpürürken ön taraftaki zemin için herhangi bir işlem yapmayacağımı da belirteyim. Çünkü tabanın genel itibariyle 10 üzerinden 9 olduğunu, aracın kapalı alanda tutulması sebebiyle zemininin çok su görmemesi bizim böyle bir manzarayla karşılaşmamıza vesile oldu diyebilirim. Ön tarafta herhangi bir pas veya yalıtımda bozulma olmadığını görünce açıkçası elimde yalıtım malzemesi olmasına rağmen buraları bozmak istemedim. Zaten yıllar sonra buralarda sorun olursa ön tarafın taban halısı ayrı olduğundan çok detaya girmeden kısmi çalışma bu bölgelerde zaten yapılabilecektir. Özellikle tehlikeli bölgelerden birisi olan saç birleşim yerleriyle tahliye deliklerindeki paslanmalar çürümenin başlangıcı olacağından önlem alınması gereken ilk yerlerden birisi. Az önce de söylediğim gibi burada görülen sarılıklar yalıtım malzemesinin kimyasalı olduğundan ufaktan temizliğini yapıp pas dönüştürücü uygulamasını hazır hale getirdim. Özellikle dip noktalardaki temizliği yaptıktan sonra durum gördüğünüz gibi ortada. Pas dönüştürücü ile ilgili detayları daha önceden verdiğimden burada önlem amaçlı gördüğüm tüm noktalara klips yuvaları, eşikler ve halıyı sökünce gösterdiğim marşbeyli arkasındaki tüm yerlere bu kimyasalı uyguluyorum. Süreci anlatmak yerine kısaca sizlere uygulamayı gösterip sonrasında kaldığımız yerden devam edelim. Sürülen kimyasal kururken ben de söktüğüm tüm plastik aksamların üzerinde gördüğünüz kirleri temizlemek adına yıkama alanına aldım. Klişe süreci direkt atlayarak parçaları gördüğünüz gibi bir kenara alıp biz diğer işlemleri yaparken pas yapmaması adına bunları kurumaya bırakıyoruz. Bu arada koltuğa ait sökülen trim parçalarını da arada boyadığımı unutmadan geçmeyin.
Yaklaşık 1 saatlik bir bekleyişin ardından zeminin durumuna bakacak olursak, zeminde noktasal paslardan eser kalmadığını, ancak uygulama için en az 12 saat bekleyeceğimi de söylemeliyim. Bu arada bildiğiniz üzere araçtaki LPG sistemini de sökmüştük. Zeminde görülen bu delikler LPG montajında bilinçsizce tabana atılan vidaların izleri. Serilen gaz borularını şaseye tutturmak için atılan bu vidalar aracın iç tesisatından bir kabloya veya vakum hortumuna gelse inanın uğraşır durursunuz. 2015 yılında BMW E36 aracımda da buna benzer bir sorun olduğundan arızayı bulmak işimizi epey zorlaştırmıştı. Her neyse, ben bu noktalardaki çapağı temizleyip epoksi ile doldurduktan sonra zeminin oksijenle temasını kesmek için boyama işlemine geçelim. Aslında zemin üzerinde fabrikanın attığı kataferez astar var. Lakin yer yer çizilmeler ve tel fırça ile pas temizliği olduğundan açığa çıkan çıplak sacın noktalarını kapatmakta fayda var. Orijinal rengiyle aynı olsun diye ilk başta bir bölgeyi gördüğünüz üzere gri rengi boyadım. Yok arkadaş, bunu beğenmedim deyip sol tarafı da parlak siyaha boyadım. Baktım bu da hoşuma gitmeyince ön tarafı da katalog gibi mat siyaha güzelce boyadım. 3 renge birden baktığımızda mat siyahın daha hoş durduğunu görünce diğer yerleri de ön taraf dahil mat siyaha boyayarak bu süreci tamamladım. Pas dönüştürücü uygulamasında kapı eşik bakalitlerinin altında kalan sacda da yer yer soyulma ve paslanmaların olduğunu görmüştük. Buraları da korumak adına gerekli yalıtımını yapıp 4 kapı eşiğinin parlak siyaha boyamasını yapıyorum. Parlak siyah boyanın kemikleşmesi epey zaman aldığından atladığımız bir noktanın da detaylarına bakalım. Fark ettiyseniz daha sağ ön tarafın, yani asıl su basan yerin işlemlerini henüz tam anlamıyla gerçekleştirmedik. Buradaki zemine yapıştırılmış ve ıslak durumda olan keçeyi sökmeden maalesef tam kurumasını sağlamak zor. Bu parçayı da ısıtma işlemi uygulayarak gördüğünüz gibi yapıştırıldığı yerden söküp bir kenara aldım. Eski takipçilerimin bildiği üzere BMW E36 aracıma sunroof projesi yaparken sunroof açılacak alanda bulunan yapışkanlı orijinal bir yalıtım keçesi vardı. O zamanlar bunu buradan sökmüştüm ve bir yerde kullanırım diyerek atmamıştım. İşte o zaman bu zaman diyerek yine Alman malı bu kaliteli keçeyi eskisinden kalıp alarak kesip gördüğünüz şekilde parçayı hazırladım. Eski paçavraya dönmüş malzemeden kurtulup bu noktanın da yalıtımını zemindeki boyanmış yüzeyine olması gerektiği gibi yapıştırarak gerçekleştirdim. Hazır yalıtımdan bahsetmişken taban sacındaki titreşim önleyici ve saca tokluk kazandıran izolasyonu söküp atmıştık. Buradaki eksikliği gidermek adına yine benzer özelliklere sahip olan Bitüself gibi ama biraz daha yüksek viskoziteye sahip esnek yapışkanlı kauçukları kullanacağım. Bu işi yapanlar Noizof olarak isimlendirse de bu tabir kullandığım ürünün markası olup açıkçası literatürdeki adını ben de bilmemekle beraber araç izolasyon plakası olarak nitelendirebiliriz. W124 araçlar için bagaj hariç komple tabanı yapacaksanız 5 adet yeterli gelecektir. Ancak ben ön tarafın yalıtımlarına dokunmadığımdan sadece arka taraflara 3 adet plaka kullandım. Ses yalıtım plakasının kalınlığı 2 mm olup ölçüleri 75'e 47 santim gelmektedir. Bu ölçüleri baz alarak sizler de kendi aracınız için ihtiyacınızı belirleyebilirsiniz. Bildiğiniz üzere artık yeni araçların çoğunda taban halısını söktüğünüzde zeminde direkt sac olduğundan bu tarz yalıtım sistemlerini görmek üst segment haricindekilerde pek mümkün olmuyor. Gerek uygulaması gerekse fazlalıkların kesimi oldukça rahat olduğundan benim montaj alanım küçük olduğu için yarım saatlik bir süreçte komple yalıtımı tamamladım. Tabi uygulama aşamasında plakayı ısıtmak ve baskı rulosu kullanmak yapışmayı çok daha iyi sağlayacaktır. Bu arada ben şaft tünelinde yalıtımlarını sökmediğimden burada herhangi bir kaplamaya ihtiyaç duymadığımı belirtmeden geçmeyin. Yani işin özetine geçecek olursak sevindirik olmuş gibi her yere de yapıştırmanın bir anlamı yok. Zaten taban halısının altında epey kalın bir sünger var. Birazdan biz de bir keçe uygulaması yapacağız ki onun da altında bu titreşim önleyici plakaları olunca gayet yeterli bir uygulama olacağını düşünüyorum. Zemindeki su tahliye deliklerini de açıp buralara yeri geldiğinde lastik tapaları takacağımı arada belirterek uygulama sonucuna birlikte bakalım. İşlemlerimizin tam bu noktasında toplamaya geçmeden önce ilerleyen projelerimiz için de birkaç altyapının oluşturulmasında fayda var diyebilirim. Kapılar açıldığında ön ve arka tarafa ekleyeceğiniz ayak aydınlatma için ilk işimiz buranın hatlarını çekmek olacak. Ayak aydınlatma için parklar yandığında yanan ambiyans ile kapılar açıldığında yanan daha parlak bir aydınlatma sisteminin kablolamasını bu aşamada yapmak daha profesyonel olacaktır. Ekleyeceğim bu sistemde elektriksel bağlantılar oldukça kolay olduğundan sadece 12 volt, şase, park ile kapı switchlerinden gelen sinyal hatlarını direkt geçerek
tesisatın döşenmesine bir bakalım. Sonradan takılan alarm sistemlerini sökerken kapı switch hatlarında ek yerleri olduğundan bağlantıları buradan lehimleyip üzerinde makaronlayarak mümkün olduğu kadarıyla da kablolarda aynı renkleri kullanarak fabrikasyon tesisatın geçtiği noktalardan kabloları yürüttüm. Mesela emniyet kemeri arkasındaki kapı tesisatının gittiği noktadan ben de bu kabloları çekerek koltuk altındaki bölmeye kadar uzattım. Az önce bahsettiğim ileriye dönük birkaç projem için de renk renk 5 farklı kabloyu epey uzun olacak şekilde bez bantla sardıktan sonra bu tesisatın bir ucunu tavana, diğer ucunu da şimdilik koltuk altındaki gövde kontrol modülünün olduğu yere bırakmayı düşündüm. Bu işlemlere de hızlıca bakacak olursak tavan lambasını yerinden çıkartıp direk tarafından da bir susta sokarak bu boşluktan ucunu çıkarttım. Sustaya bağladığım kablo demetini çekerek tavan lambasının olduğu noktaya kadar yedek kabloların tesisatını çekmiş olduk. Kablonun diğer kısmını da taban plastiklerinin içinden geçirip arka koltuğun altındaki boşluğa daha sonra kullanılmak üzere bıraktım. Bu kısa elektrik tesisatı bilgilendirmelerinden sonra kablo kanallarını gördüğünüz şekilde yerleştirip kapaklarını kapatarak buradaki işlemlerimizi bitiriyorum. Ses yalıtımını daha etkili gerçekleştirmek için de bu gördüğünüz ses yalıtım keçelerini kullanmayı tercih ettim. Kalınlığı 8 mm civarında olan bu keçenin daha kalınını kullanmayı taban halısının sağlıklı oturması açısından pek tavsiye etmiyorum. Keçenin tabana uygun şekilde kesilebilmesi için araç üzerinden yaklaşık birkaç ölçü alarak keçe üzerinden işaretlemesini yaptım. Kesim aşaması bu işin zor kısımlarından biri diyebilirim. Keçe parçaları makasın arasına girerek gönyeyi bozduğundan birkaç sıfır makası da bozduğumu söyleyebilirim. Uzunluğunu kestiğimiz keçeyi araç içine yerleştirdikten sonra eninden de ölçüsünü ayarlayabilmek için uygun noktalardan işaretlemesini yaptım. Kalıp alma, civata deliklerinin açılması ve kesim detaylarının ayarlanması gibi süreçleri anlatmak yerine sanırım göstermek daha iyi olacaktır diyerek siz izlerken ben de biraz dinleneyim. Tüm ayarlamaları gerçekleştirdikten sonra artık taban halısının yerleşimini yapalım. Temizliği yapılarak kirlerinden arındırılmış ve tamamen kurutulmuş halının montajı ufaktan zorlasa da yerine uygun şekilde oturtturdum. Halıyı klipslerinden şaseye sabitleyip son durumuna bakacak olursak üzerinin hafif tozlu olduğu gözükse de onlar keçenin iplikleri olduğunu belirteyim. Genel itibariyle bakıldığında alt tarafındaki keçenin hissedilir derecede halıya engel olmadığını söyleyebilirim. Ayak havalandırma borularının da gerek bu videonun başında gerekse bir önceki videomda temizliğini yaparak boyamıştık. Bunların da montajını uygun şekilde gerçekleştirip tüm vidalarını yeni passız vida olarak kullandığımı da belirterek ayak dayama plastiklerinin montajını yapalım. Temizlik ve boyamasını daha önceden gösterdiğim bu parçanın montajında özel bir detay olmadığından direkt buraları geçiyorum. Aynı şekilde yan tarafın halılarının takılması, çeşitli bakalite
ve kablo kanallarının takılması gibi süreçleri de hızlıca geçiyorum. Arka tabana yaptığım yalıtım keçesini ön taraftaki halı altına da uygulamak istediğimden aynı şekilde kalıp çıkarma işlemini gerçekleştirdim. Bu arada ben keçenin bir tarafını alüminyum kaplamalı kağıt tabanlıyı tercih ettim. Piyasada satılan keçelerde kağıtsız olan modeller de mevcut. Ancak ben olası bir tabana su gelmesi halinde keçenin tamamının ıslanmasının önüne geçmiş oluruz diye düşündüm. Neyse, buradaki detayı da verdikten sonra ön halılara göre kesilmiş keçeler artık montaja hazır. Montaja hazır dedim ama yeri hazır olmadığından yan halıların montajını da hızlıca yapalım. Videoda gösteremesem de bu halıların da gerekli yıkama ve temizliğinin yapıldığını arada belirterek keçelerin montajlanmış haline bakalım. Ön halıları sorunsuz şekilde yerine yerleştirdikten sonra taban halısının son durumuna bakmadan önce kapı eşiklerinin montajını da yapalım. Bundan sonraki süreçte söküm aşamasının kolay olması adına eşiğin geçeceği metal klipsleri silikon gresle tek tek yağlamayı ihmal etmiyorum. 4 kapı eşiğinin montajını güzelce gerçekleştirip az önce de belirttiğim üzere taban halısının yerleşim sonrası durumunu sizlere göstereyim. Araç tabanında yaptığımız işlemler son buldu, ancak daha yapacak çok işimiz var diyerek videoyu uzatmaya devam edeyim. B sütunundaki direk bakalitlerine de baktığımızda ise deri kaplamalarının artık kendini bıraktığı görülmektedir. Aslında biraz uğraşılsa deri kaplamada ciddi bir hasar olmadığından tekrar yapıştırılarak kullanılabilir. Lakin ben eskidir diyerek yeni kaplama yapmayı daha uygun buldum. Bu arada direk bakalitlerinin sökümü oldukça kolay olup taban halısını sökerken alt tarafta bakaliti tutan parçayı söktüğümüzden sadece üst kısımdaki bu gördüğünüz klipsi kaldırarak yerinden çıkartabiliriz. Yeni kaplama olarak çok göze gelen bir yer olmadığından ve koltuk döşemesi gibi bir alanda kullanılınca ömrü çok uzun olmayan ama direklerde formunu uzun yıllar koruyacağını düşündüğüm bu suni deriden 1,5 metrekare olacak şekilde temin ettim. Aslında elimde olsaydı ön direklerde kullandığımız çıkma orijinal deri ile kaplansa daha iyi olurdu. Lakin süreç meşakkatli ve uzun olduğundan bunun da hakikisini aramak için yollara düşecek olursak garajın yolunu bulamayız diyerek işlemlerimize bir bakalım. Tabi kaplama ve döşeme işi benim uzmanlık alanım olmasa da uygulama yapacağımız alan küçük olduğundan bu işin altından kalkarız diyerek uygun ölçülerde deriyi kesip bali ile yüzeyi yapıştırmasını yapacağım. Hatta bunun bile bali türevi bir yapıştırıcısı var, ancak başta da söylediğim gibi fiziksel temaslara maruz kalmayan bir parça olduğundan bu aşamalarda elimdeki imkanları değerlendirdim. Ben kaplamayı yaparken bir önceki videom ile bunun arasında yaklaşık 2 hafta geçtiğini söylemeliyim. Bunun sebebi de hem bu videonun nispeten biraz uzun olması hem de garajında yapmış olduğum birkaç değişiklikle burada harcadığım zaman ve emek bu işleri biraz sarkıttı. Garajımın eski halini videolardan görmüşsünüzdür. Küçük alanı mekanik, geniş alanı da elektronik olarak kullanmaktaydım. Ancak zamanla küçük alanda yaptığım çekimlerde zorlanmam ve epey malzemelerin birikmesiyle kendime bir dolap daha sipariş ederek eski dolaplarımla L düzen olacak şekilde mekanik bölümü buraya taşıdım. Elektronik tamir işleri daha küçük alanda da yapılabildiğinden tezgahımı buraya taşıyarak hem garajın ferahlamasını hem de uyguladığım tavana doğru raf sistemiyle hafif yüklerin burada depolanmasını sağladım. Yine elektronik bölümün karşı tarafında görülen bu boşluğa da parça yıkama ve kumlama makinelerini koyacağımdan ötürü yerlerini şimdiden hazırlamış olduk. Bu süreçte hem beni biraz yorduğundan hem de ciddi vakit aldığından videolar ufaktan sekteye uğradı diyebilirim. Kaplama işleminin sonucuna bakacak olursak yer yer beyazlıklar var. Bunlar süreç boyunca kullandığım nitril eldivenin pudrası olduğundan yüzeyi biraz kötü göstermiş, ancak nemli bezle temizlendiğinde ve süreç sonunda iç kısma baktığınızda daha temiz bir görünüme sahip olduğunu da göreceksiniz. Bu parçaları montajlarken metal sekmanlara bir miktar gres uygularsak söküm aşamasında eskiyen parçaların kırılmasının önüne geçmiş oluruz. Umarım uzun yıllar söküm ihtiyacı duyulmaz. Ancak çıkartırken sekman yüzeyinde oluşan küf veya pas kalıntıları sürtünmeyi artırdığından önemsiz bir detay gibi gözükse de maalesef kırılabiliyor. Sonrası akıllı vida, cırt kelepçe, silikon gibi çözümlerle maalesef iç kozmetikte bozuluyor. Direk kaplamalarını montajlarken fitil arasındaki bu plastik kılavuza da ayrıca dikkat etmenizi söylemeliyim. Bu arada unutmadan geçmeyin, bir adım geriye gidersek hazır emniyet kemeri sökülmüşken komple kemeri açarak buranın da silikon sprey ile yağlamasını yapıyorum. Yapılan bu yağlamayla iç kısımdaki tüm mekanizmanın kemeri çok daha rahat sarmasını sağlayabilirsiniz. Bu küçük detayı da gösterdikten sonra yerleşimini gerçekleştirdiğim kaplamanın montajını gördüğünüz gibi yaptım. Bu arada temizlenmiş kaplamaların eski haline göre nasıl olduğunun da değerlendirmesini sizlere bırakıyorum.
İşlemlerimizin son ayağı olan aydınlatmalar ile önceki videomda çok fazla yer veremediğim orta konsol ışıklandırmalarında neler yaptık bir bakalım. İlk olarak orta konsolun aydınlatmalarından bahsedecek olursam havalandırma ızgaralarıyla beraber bildiğiniz üzere bu noktalarda dipsiz ampullerin olduğundan bahsetmiştim. Aslında tüm ampulleri yenileyip geçebilirdim ancak hem güç tüketiminin azalması hem de aydınlatmanın daha homojen ve canlı olması adına bu gördüğünüz dipsiz LED ampulleri kullanmayı tercih ettim. Normal bir halojen ampulün ömrü 5 ila 10 yıl arasında değişirken bu LED ampuller maalesef planlı eskitmeden dolayı en fazla 2 yıl civarına dayanabiliyor. Bu noktada pek kimsenin bahsetmediği ince bir detaya girerek LED'lerin devresinde bulunan bu gördüğünüz 120 ohmluk dirençleri sökerek 220 ohm ile değiştirdim. Böylece LED üzerinden geçen akımı yaklaşık olarak yarı yarıya düşürerek ömrünü 4-5 kat uzatmış olacağız. Tabi bu işlem neticesinde çok hissedilmeyecek derecede parlaklık biraz düşecektir. Ancak bizim önceliğimiz parçanın uzun ömürlülüğü olduğundan aydınlatılması gereken alanda çok küçük olduğu için bu yöntemi rahatlıkla kullanabiliriz. Hatta 330 ohm gibi bir direnç kullanırsak çok daha uzun ömürlü olacağını da söyleyebilirim. Her neyse kısaca sizlere farkı gösterecek olursam işlem öncesinde 50 mA akım çeken LED direnç değişimi sonrası yaklaşık 20 mA akım çekmektedir. Parlaklığında da gördüğünüz üzere ciddi oranda bir azalma olmadığını sanırım sizlere bu şekilde gösterebilirim. LED'lerin montajı gayet kolay olduğundan buradaki sonucu sizlere kısaca gösterecek olursam aydınlatma performansını muhtemelen fark edeceksiniz. Zaten süreç sonunda da konsolun aydınlatılmış hallerini de sizinle paylaşacağım. Hem ambiyans hem de kapılar açılınca taban aydınlatması için başlangıçta bu ledleri kullanacaktım. Bunlara Plexi'den güzel bir kutu yaparak montajlamayı düşündüm. Ancak daha sonrasında orijinallik açısından bakıldığında güzel gözükmesi için Mercedes Vito araçlarda kullanılan bu ledleri kullanmaya karar verdim. Önceki videolarımda bu aydınlatmaları gösterdiğimde birçok kişi link sormuştu. Ancak bunlar çıkma olduğundan açıkçası sıfırı var mı bilmiyorum. Ayrıca bunların bazıları direkt 12 volt vererek farklı renklerde yakılabildiği gibi bazıları özel haberleşme protokolüyle çalıştığından iç kısmında modifiye yapmadan maalesef direkt kullanamazsınız. Benim temin ettiklerimden 2 tanesi direkt 12 volt vererek farklı renklerde çalıştırılabildiğinden ben kapılar açılınca hafif gün ışığı rengindeki bu aydınlatmayı kullanarak tabanın yeteri kadar aydınlık olacağını düşündüm. Park lambaları yanınca da hafif kırmızı ve beyaz ışık yakılarak turuncuya yakın amber renkli bir aydınlatma olacak şekilde ayarladım. Elimde bulunan diğer 2 adet ayak aydınlatma lambası ise işlemcili tip olduğundan bu sistemi sökerek direkt iptal ettim. Anakart üzerindeki gün ışığı LED'i kullanarak ayak aydınlatma sistemine bağladım. Parklar için ise ambiyans ışıklandırmasında kendi lehimlediğim 6 adet turuncu SMD LED'leri kullanarak devreyi oluşturdum. Her iki şekilde de LED'leri çalıştırarak sanırım yapmak istediğimi sizlere gösterebilmişimdir. Şimdi asıl sorun bunları uygun şekilde ayak bölmesine nasıl montajlayacağız onlara bir bakalım. İlk olarak LED'lerin kasasına uygun bir çizimi AutoCAD programında oluşturarak lazer kesimde uygun şablonu bulana kadar denemeler yaptım. Kasa ölçülerine göre boşluğu güzelce ayarladıktan sonra ilk uygulamayı ön taraftaki torpido alt kısımlarında gerçekleştirdim. Direksiyon alt bakaletinde bulunan bu kapakta da ufak bir delik olduğundan boşluğu buraya açarak bu defoyu da gidermeyi hedefledim. Lazerde kesilen parçalara LED'leri taktıktan sonra sanırım bu konumlar sizlerin aklına yatmıştır diyerek sonuca bakalım. Aydınlatmaların tesisatı da önceden çekildiği için ve bunların detaylarını orada bahsettiğimden direkt soketlerin bağlanmış hallerini de sizlere gösterecek olursam kolaylıkla sök tek yapabileceğimiz orijinal bir yapıya sahip oldu. Arka ayak aydınlatmaları için de herhangi bir takılabilecek alan olmadığından çizimde gördüğünüz bu parçaların da kesimini lazerde gerçekleştirdim. Kesim aşamasını hızlıca geçerek tasarımını yaptığım kasanın aydınlatmalara nasıl takıldığını ve söküldüğünü sizlere göstereyim. Tasarımın kenarlarında gördüğünüz bu delikleri cırt kelepçe kullanarak altındaki demire sabitlemeyi düşündüm. Tabi istenirse saç vidası veya cıvata gibi seçenekler de sabitlemek için mevcut. Görüldüğü üzere cırt kelepçe ile koltuk demirine sabitlenen kasa gayet güzel olduğundan doğruca araç üzerindeki montajına geçelim. Söküm aşamasında olduğu gibi dikkatlice araç içerisine yerleştirdiğimiz koltuğun mekanik montajı ile ilgili süreçleri hızlıca geçiyorum. Az önce provasını yaptığımız LED aydınlatmaların da montajını gördüğünüz üzere koltuğu tam ileri alıp ve yukarı kaldırarak rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Kapılar açıldığında parlak bir gün ışığı, park lambaları yakıldığında da amber rengine dönük loş bir aydınlatmanın olduğu sonucu sizlerin beğenisine bırakıyorum. Bu işlemler torpido sökümüne göre nispeten kolay olsa da sürecin uzunluğu ve birçok detayın oluşu halı sökülmüşken maalesef yapılmadan olmuyor. Hazırladığım bu video ile kütüphanemize değerli bir yapıtın daha kazandırıldığını düşünerek yapılan bu işlemlerin hepsini olumlu olumsuz eleştiriye açık bir şekilde sizlerin beğenisine bırakıyorum.